Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulunduğunuz firmanın güncel verilerini hedef değerlerle karşılaştırmasını yapabileceğiniz ve seviyesini gösteren hedef başarı düzey grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu video için hazırladığım örnek çalışmada yıllık periyotlar halinde 4 yıllık dönemi kapsayan sonuçları grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlamamıza yardımcı olacak alt verileri hesaplatalım. Şuraya geliyorum. Temel diyorum. Burada şunu yapacağız. Hedef değerlerimize şuradaki grafikteki basamak görüntüsünü vermek için şöyle bir işlem yapacağız. Şurayı boş geçeceğim. Şuna geliyorum. Shift eşittir diyorum. Şu ilk hedef değerimiz. Daha sonra shift eşittir. Burası artı şu değer diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şuradaki formülü şöyle de yapabiliriz. Şuna 0 deyip şunu yukarı doğru çektirebiliriz. Bu da olur. Bu şekilde. Şimdi şuraya geliyorum. Hedef toplam diyorum buraya. Shift eşittir. Şuradaki değer Windows F4 ile sabitledim. Bunu aşağı kadar çektiriyorum. Burada bulduğumuz değer ise şu. Grafiğimizdeki şu alan. Ancak sonuna kadar çektirmemin sebebi de şurayı almak için. Daha sonra şuraya geliyorum. Güncel diyorum. Shift eşittir. Şuradaki değerimi Windows F4 ile sabitliyorum. Bunu da aşağı çektiriyorum. Yine sonuna kadar. Buradaki değerimiz ise grafikte şu. Kesik çizgiler. Daha sonra şuraya geliyorum. Güncel diyorum. Altına veri. Burada bir formül uygulayacağız şimdi. Shift eşittir. Çapraz ara diyorum. Şuradaki değer. Tarih değeri. Bunu Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül. Şuradaki aralık. Bunu da Windows F4 ile sabitledim. Tekrar buradaki aralık diyorum. Yine sabitledim. Diğerlerini geçiyorum ve bunu 1 seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Ve buradan kısa tarih yapıyorum bunu. Burada ne yapmış oldum? Buradaki tarihin, güncel tarihin, buradaki 4 dönemin hangisine denk geldiğini, hangi aralığa girdiğini göstermeye çalıştım. Benim burada esas istediğim şuradaki güncel verinin buradaki tarih aralığına denk gelecek şekilde şuraya gelmesi. Bunu da şöyle yapacağız. Eğer diyorum buradan gelen sonuç şuradaki tarihe eşitse git şuradaki değeri yaz. Değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum. Şu şekilde aşağı çektiriyorum. Buradaki tarihi artık istemiyorum. Bunu genel yapıyorum. Şuradaki şu değerin gelmesini sağlıyorum. Hangi tarih aralığında? 19.04.2022. Şuraya denk geliyor. Buradaki değer gelmiş oluyor buraya. Şimdi şuraya gidiyorum. Etiket diyorum. Hedef. Yan tarafına yine Ctrl R etiket. Güncel diyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Çift tırnak. Hedef diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Çift tırnak ve birleştirdeki ve şuradaki hedef toplam değerini seçiyorum. Windows F4 Enter. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Çift tırnak. Güncel. Boşluk. Çift tırnak V diyorum. Şuradaki değerimi seçiyorum. Windows F4 ile sabitliyorum.
Bunları neden birini başına birini sonuna yazdığımı merak ediyorsanız şöyle açıklayayım. Şuraya geliyorum. Şuradaki bakın hedef 1877 yazıyor burada. Bunun burada bu hattın başında görünmesini sağlayan nedenlerden biridir. Bakın burada da sonda yazıyor. Şu çizgi, kesikli çizgideki sonda yazıyor. Güncel kısmı. Bunu grafiği yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Şimdi buraya da başlık verisini ekleyeceğiz. Yani şuradaki şu başlığı. Shift eşittir çift tırnak hedef başarı diyorum. Bir boşluk bıraktım. Çift tırnak V diyorum. Şuradaki şu tarihimi seçiyorum. Enter. Tabi format olarak bakın tarih olarak görünmüyor. Şayet tarih olarak görünmesini istiyorsam şöyle yapmam lazım. Şunun başına geliyorum. B3'ün başına. Metne çevir formülünü uygulayacağım. Noktalı virgül çift tırnak gün kısaltılmış yani GG olarak. Noktalı virgül ay AA yine noktalı virgül 4 tane Y. Çift tırnak parantezi kapatıyorum. Olmadı çünkü şurada noktalı virgül değil nokta olması gerekiyordu. Şunları siliyorum, nokta yapıyorum. Son olarak da şöyle göstereyim. Burada tarihin alta gelmesini sağlamak için bir formül daha uygulayacağız buraya. Yine buraya geliyorum. Şurada metne çevirin önüne yani V'den sonra damga diye bir formülümüz var. Onu uygulayacağız. 10 diyorum, parantezi kapatıyorum. Yine V ekliyorum. Enter. Biraz sonra grafiğimizi yaptığımızda bu formülün nasıl çalıştığını göreceğiz. Artık grafik yapımına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum. Hedef ve temeli. Ekleye geliyorum. Buradan şu grafiğimi seçiyorum. Yığılmış sütun 2B. Grafiğimi biraz büyüteceğim şöyle. Grafiğimi seçiyorum. Veri seçten şu temeli yukarı alacağım. Bu yüzden hedefi aşağı çekiyorum. Temel üstte, hedef aşağıda. Tamam diyorum. Daha sonra şunları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir buradan. Dolgusu olmasın. Kenarlı olmasın. Grafiğimi bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi grafiğime şuradaki görüntüyü verebilmek için, şu şekilde yapmak için tekrar seçiyorum şunları. Veri serisini biçimlendirip buradan boşluk genişliğini şöyle düşüreceğim. Ta ki %5'e kadar. 0 yapmıyorum. Çünkü şurada ufak da olsa bir boşluk olsun istiyorum şöyle. Daha sonra şuradaki kılavuz çizgilerimi siliyorum. Şunları siliyorum. Şurayı da siliyorum. Sadece grafik başlığında şu kalsın. Şunları kalın yapıp biraz büyütelim. Ve rengi siyah olsun. Buradayken görünüme geliyorum ve kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Daha sonra grafiğimin rengini değiştireceğim bu sefer. Daha önce bu rengi yapmıştım. Şöyle yapalım şimdi. Ve saydamlığını arttıralım. %85'e kadar çekelim. Hatta biraz daha koyu olsun. Şöyle olsun. Kenarlı olmasın. Şunu kapatalım. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Buradan veri etiketleri ekleyeceğim. Şunları sileceğim tabii. Bunlar olmayacak. Şunları seçiyorum. Kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Ve buradan da koyu kırmızı olsun şu şekilde. Grafik başlığını seçiyorum. Şuradan Shift eşittir'den şunu seçtim. Enter diyelim. Bunu da siyah yapalım. Kalın yapalım. Az bir şey büyütelim. Şöyle. Şimdi grafiğimize diğer verilerimizi ekleyelim. Bunun için veri seç diyorum. Ekle. Şu başlığı alacağım. Daha sonra şurayı da şu değerleri seçiyorum. Tamam diyorum. Şu eklenenleri seçiyorum. Seri grafik türünü değiştir.
Buradan hedef toplamı, şu çizgileri seçeceğim şu şekilde. Tamam diyorum. Şimdi şurada hazırladığımız etiketleri grafiğimize ekleyelim. Bunun için şuraya geliyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Buradan hücrelerdeki değer diyorum ve şunu seçiyorum. Sonuna kadar. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Etiketimizin yeri şurası olsun. Üst. Bunu şimdilik kapatalım. Kalın yapalım. Biraz büyütelim. Ve rengini buradan koyu kırmızı yapalım. Şu şekilde. Şunları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Buradan işaretçinin dolgusu yok. Kendisi yok. Çizgiye geliyorum buradan. Düz çizgi yine kırmızı olacak. Koyu kırmızı. Ve bunu biraz büyüteceğim. Kalın yapacağım. 3 iyidir. Tekrar grafiğime geliyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Bu sefer de şunu seçeceğim. Ve şu değerleri ekleyeceğim. Tamam diyorum. Tamam. Şurada sarı olarak geldi. Bunu seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Buradan işaretçisi olmayacak yine. Yok. Çizgiye geliyorum. Düz çizgi. Bu sefer bunu koyu yeşil yapalım. Yine 3 yapalım. Ve buradan kesik seçelim. Kesik çizgi. Şöyle. Anlaşılması açısından şuradaki iki değeri sileyim. Bakın nasıl kısaldı. Geri alıyorum. Şimdi son eklememizi yapacağız. Bunun için tekrar veri seç diyorum. Ekle. Bu sefer şunu seçeceğiz. Ve şuradaki değerleri. Tamam diyorum. Burada bir tane nokta var. Ama ondan önce şunun etiketlerini ekleyelim. Etiketleri seçiyorum. Veri etiketleri biçimlendir. Hücrelerdeki değer şunu seçiyorum. Bu sefer tamam diyorum. Bunları kaldırıyorum. Bunu da alta alacağım şöyle. Ve kalın yapıp rengini koyu yeşil yapacağım. Evet, istediğim oldu. Şu grafiğimi biraz büyüteyim. Bu seçiliyken dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şimdi şuradaki noktamızı bulup biçimlendirmemiz gerekiyor. Bunun için burayı seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Şuradan seri veriyi seçip şuradaki noktayı seçiyorum. Ondan sonra buraya geliyorum. İşaretçiye geliyorum. Yerleşik diyorum ve bunu yuvarlak yapacağım. Tabii büyüteceğim. Görünmesini istiyorum çünkü. 15 iyi. Dolgusu sarı turuncu olsun. Kenarlığı da koyu yeşil olsun. Ve kalın yapalım. Şöyle. 3 iyidir. Bunun da veri etiketlerini ekleyelim. Bunu seçelim. Üstte olsun. Kalın olsun. Ve koyu yeşil olsun. Neredeyse tamamlandı. Şunları gizleyebilirim artık. Şuraya kadar seçiyorum. Gizliyorum. Tabii şunu veri seçten şunları tekrar geri gelmesini sağlamam gerekiyor. Şimdi buraya formüllerimizi yazacağız ama ben şöyle yapacağım. Buradan kopyala yapıştır yapacağım. Siz de zaten bu arada görüyorsunuz burasını. Buradaki birden başlıyor. C10'da. C10 dediği şurası. Şuna geliyorum. Şöyle tarih formülümüz rastgele aradayla yapılmış. Daha sonra şuna geliyorum. Şöyle bir formülümüz var burada. Bir altında evet hemen hemen aynı. Şunları seçiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve bunları böyle aşağı doğru çektiriyorum. Ve son olarak şu.
Şunu da kopyalayıp aşağı çektirmem gerekiyor. Şunu da otomatik toplam almalıyım. Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Şurayı ayarlayalım. Çizgisini. Rengi siyah olsun, kırmızı olsun, koyu kırmızı ve 1 olsun. Şöyle. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.